Erken kalktı çocuklar, yiyelim en güzel giysileri. Gecik güzel ağzıdır çiçekleri. Müjdeyelim bugün annemizi. Kaçıncı günden? 6, 7. 7. günden merhaba. Evet. Bugün bayram. Barış Manço. Nereye gidiyorduk? Belgrad'a gidiyoruz. Hadi bir daha. Belgrad'a gidiyoruz. Oradan devam ederiz. Ciao. Evet, şu anda Sırbistan, yani Belgrad'dayız. Aslında burası ilk gün geldiğimiz yer ama uçakla üstünden geçip otobüste de hemen çıkışına gitmiştik. Şimdi geziyoruz. Kayda burada başladı çünkü buranın sonra çıkacağımız yer çok yüksek ve yorucu bir yol. Nefesim yetmeyebilir. Şimdiden başlayayım göstermeye. Vesaire. 1796 yılında yapılmıştır. Neden yapılmıştır? 1000 yıl o tarihte Macarların buraya yerleşmesi. Onun adına, o günün adına, o yılın adına bu kardeş kulağı ve buradan da görünmez, görülecek yani karşıya bakıyorlar. Gözetiyorlar ya. Sen karşıya bakmak için koca kule. Orta çağlarda burası Sırp kalesiymiş. Orta Çağ'da Sırp kalesiymiş. Evet, evet. Bağırarak, bağırarak. Duydun? Ben mikrofon alacağım. Seviyen ne oluyor? Ben mikrofon alacağım. Geçin. Burada başka bazen oluyor, bazen akıl kaçıyor, başka düşünce geliyor. Şimdi burada da kafeterya var. En güzel fotoğraflar karşıdan çıkarabiliriz. Lütfen yukarıya binersiniz, taşlıklara dikkat edin, aklınız dağılmasın, düşebilirsiniz. Lavabolar bu tarafa, burada da var ama Şurada bir koyun kalmıyor. Ne tarafa? ben buraya gelin, Şu, bu tarafa kahvenizi, sonra. çayınızı burada içebilirsiniz. Ya çay yok da bir an sonra koyun. Evet. Aşağıdan deneyebilirsiniz. Aşağı deniz saatinde sol yapıyorsunuz. Şimdi mi gidiyorsunuz? Otobüsün önünde. Yok. Böyle bakınca da çıktığımız yer de hiçbir şey değilmiş. Evet. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Tarihe dokunuyoruz, yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Burası Macarların bulunduğu bir yerde. Hazırsak. Güzel. Gördünüz. Gezdiğimiz yerlerdeki güzel arabalar bölümümüze bir konuk
daha. Bu arabanın bir restorasyon videosunu bir programda izlemiştim ama hatırlayamadım. İngilizlerle alakalı bir programda ama bence çok güzel. Plaka %80 sahte, Kaliforniya plaka. Ama arabanın tadı muhteşem. Havası muhteşem. Zaten kendi de muhteşem. Çok da güzel araba. Yani her an kıracakmışım gibi geliyor. Bastığım yerler böyle esniyor ya. Neredeyiz? 7. gün Sırbistan şehir merkezindeyiz. Gezdiğimiz yerler içerisinde en gelişmiş diyebilir miyiz? Yani Sırbistan için şöyle söyleyeyim, hani bize bile Sırpları, Bosnalara eziyet etti falan diye böyle ön yargılıyımdır. Ben kendi adıma konuşayım. Kimsenin sikinde değil burada olanlar. Geçmiş gitmiş, kapatılmış. Aldan almış alacağını. Güzel insanlar. Ay ciao. Adamlar yürüyüş yapıyor. Her zaman gibi. Bildiğimiz bütün ortamları buluyoruz. Ben biraz önce bizim baba çağırdı. Bunlar kesin Türk dedi. Türküz. Adam da diyor ki nereden anladın? Türkiye benziyor diye cevap. Evet efendim bizimkiler böyle buyurun. Başkadan gelmez. Benim arkadaşlar da ben de bunu gördü çok öyle bulamadım. Belki de hadi o da bulur. Bir iki gün gittikken çekildim. Ya çok öyle. Teşekkür ederim. Ankara'dan alınan Anka Park'tan dinozorları Melih Gökçek ihaleyle buraya satmış. Buranın belediyesini tebrik ediyorum. Çok kelepir fiyata kapatmışlar. Bu Sırp kadınları da çok güzel oluyor ha. Bak bak doyamıyorum. Şuna bak. Hay. Danışak. Danışak. Mia Can. Değil. Pasita bacık topoteca tequila. Diyor ki bana diyor ev alacaksın, araba go. alacaksın. Var para para. Go. Money money. Çantanın Now, içi go. money.
Elma. Apple. Adem and Hava. Git. Adem, Hava, Apple. Hava değil. Lilith. Yes. Lilith. I know. İşte böyle tarihi bir kaleye roket atar. Efendim? Sergilenmek için ağızlarını lehimliyorlar. Ben de istiyorum bunu. Kullanamasınlar diye. Yani Arkas'la görüşeyim, getirirlerse aldırayım. Ya da Muharrem abiye konum atıyorum şimdi. He. Yeni bir bilgiye ulaşıyoruz Sırbistan'la ilgili. Eski bir Bektaşi geleneği varmış burada. Fikirtepesi. Bektaşi Fikirtepesi. Yazın merak eden anlasın ne olduğunu o tepelerde. Üçüncü kata kadar valizi elimle çıkardım çünkü bir tane asansör 40 kişi. O sıra gelmezdi. Hiç oda turu yapasım yoktu. Ama Sırbistan beni büyüledi. Bakın. Odanın otantikliğini. 7. günde burada bitti. Ya biraz işimiz var. Ama akşamları çekim yapmıyorum. Hadi görüşürüz. Evet. Geldik. Bir Balkan turunun daha sonu. 8. gün. Moraller biraz bozuk. Çok sevdiğim montumu Üsküp'te unutmuşum. Yok be ya, çok da bozuk değil de. Hani aynısının 3800 lira olduğunu görünce çok şaşırdım. Bir mont için muazzam bir fiyat. Neyse. Şimdi çok aptalca bir muhabbet. 8 günlük tura katılıyoruz. Bunun ilk günü ve en son günü sadece havalimanında geçiyor. Buradan sonra havalimanına gidiyoruz ve bitiyor. O yüzden garip bir tur programı olduğunu düşünüyorum ama bugün de böyle. Nikola Tesla havalimanına geldiğimiz yere gideceğiz. Bu kadar. Orada çekim tabii ki yaparım ya, uçağa biniş, iniş, aileye kavuşma falan filan da, ama bitti diye düşünebilirsiniz. Ciao. Nikola Tesla havalimanına gitmiştiniz. Yolumuz biraz uzaktı yani. Sırbistan'dan çıkıp Bosna Hersek'e girmiştik. Bosna Hersek'te de Saraybosna'ya yol almıştık ve otelimizde konaklamıştık, Walter Oteli'nde. İkinci gün ise Saraybosna'nın başkentini Başçarşı'ya gezmiştiriz.
Mirza arkadaşım karşılamıştı bizi. Mirza arkadaşımız bize güzel Saraybosna'yı anlatmıştı. İşte Bilaçka Nehri'nden başladık. Yani İnat Uça evinden başladık ve Başçarşı'ya, Latin Köprüsü'ne tabii Trabzon'a geçtik. Ondan sonra Hüsrev Bey Camisi'nin işte o bölgeleri bize güzel anlattı ve son noktamız ise Sönmeyen Ateş'ti. Orada da fotoğraflarımız vardır. Yani 2. Dünya Savaşı'nın partizanların anısına, hayatını kaybedenin anısına bir Sönmeyen Ateş'te fotoğraf da çektik. Ondan sonra serbest kalmıştınız ve bir zaman sonra yolumuz Mostar olmuştu. Mostar'da neyi görmüştük? Ondan öncesi de kuzu çevirmesine durduk. Evet, durduk. Orası güzel manzaralı. Evet, orada işte öğle yemeğimizi almıştık. Harika bir doğa, harika bir güzel. Yani ne demiştik? Bosna Hersek'in ikinci ismi de Şeker Bosna derler. Evet, neyi takip ediyorduk? Mostar'a. Şeyi takip ediyor, Neretva Nehri'ni takip ediyor. Ne demiştik? Birinci tek nehir ise Tersakan ve Adriyatik Denizi'ne dökülen nehirlerden bir tanesi. Evet, yine Tito'nun 2. Dünya Savaşı'nda yıktırdığı demir köprüsünü, trenler gelmesin, Almanların cephanesi ve asker tarafa gelmesin diye köprü yıktırıyor ve orada işte bu 2. Dünya Savaşı'nı tamamıyla kazan. Yolumuz Mostar olmuştu. Mostar ne demiştik? Türkçesi Mostar değil. Yani Most anlamını bu bölgelerde Most demek köprü demek. Mostar, star eski demek. Eski köprü. Evet, şimdi bakın bu şişe daha da net gözüküyor bile. Evet, çünkü rakılar öyle ve birinci şişeleri böyle geniştir. Alanları zaten. Evet, ne demiştik? Savanna köprüne tekrar yapıyorum. Evet, Hayrettin Bey'in yaptırdığı 1556 yılındaki köprü görmüştük. Tabii ki 2. Dünya Savaşı, iç savaşlar, 1. Dünya Savaşı bombardıman edilmemiştir. Ama 2. 3. iç savaşlarda aslında büyük bir savaş oldu buralarda. Köprüyü Hırvat topçusu yıkmıştı. Evet, bir şeyler var, dün de vardı. Evet. Ondan sonra evet, Mostar'ı gezdik. Köprü üzerinden geçmiştik. Ne demiştik? Hayrettin Bey bu köprü için Dubrovnik'te taşları getirmiştir. 464 tane, 7 tane taş kalıpla inşa edilmiştir. Yeni köprü ise Ebru firması yapmıştır. Osmanlı'dan kalma işte kağıtta oradan bilgi alınmıştır. Ve 2005 yılında açılışını yaptı ama açılışını dediğim gibi İngiltere şu anda kralı Osman Prensi Charles Darwin açmıştır. Eşiyle geldi, yani kamerayla o açtı. Siz parayı verdiniz ama başkaları açtı. Evet, ondan sonra yolumuz Blagaj olmuştu. Blagaj'da Mustafa ile Belman'ın önüne gitmiştik, kalmıştık. Hatırlarsınız sabah yani akşama gittik, gördük oradaki kaynak Amperer Bektaş Tekisi. Ne görmüş olduk? Dağdan çıkan, hiç şimdiye kurumayan, yani her zaman su akan bir ve içme suyudur. Onu gördükten sonra otelimize konakladık ve ertesi gün ise Počitelj köyüne gitmiştik. Taştan yapılan bir şey. Ne dedik? Ivo Andrić'in en güzel huzur bulduğu bir yer ve çoğu kitaplarını orada yazmıştır. Ve bunlardan bir tanesi de Drina Köprüsü'nü o köyde yazmıştır. Oradan sonra yolumuz Karadağ olmuştu. Karadağ'da
Körfez'in tam başlangıç noktasından başladık hatırlarsınız. Ortasına başlangıç noktasından başladık. Ve Körfez'i gezdik, birinci yerdeysek Tuşler'in köşesinden durmuştuk. Fotoğraf çekimi, orada da fotoğraflarımız var. Ondan sonra Peras, 2 tane lise vardı. İkinci kur içinde. Birisi Hacı Georgik Lisesi, yeşil ağaçları olan. Diğeri ise Taşların Azizesi derler. Evet, ondan sonra yolumuz Kotor olmuştu. Kotor'da da Lilia arkadaşımız, meslektaşımız orada bizi beklemişti. Ve işte orada giriş yaptık. Ne gördük? Kotor'un içindeki ilk önce birinci utanma duvarını gördük. Saat Kulesi'ni gördük. Beskuça evi gördük. Hazreti Tripon Kilisesi'ni gördük. Kedilerin heykellerini görmüştük. Ve yollarda ve diğer sokaklar tabii ki Kotor'un dar sokaklarından en eskilerinden bir tanesi dışarıdan görmüştük. O da neydi? Hazreti Luka yani Hazreti Liman anlamına gelmektedir. Ondan sonra nereye gittik? Ozanların yani Meyrem Ana'nın kızısına kadar kapıda çoban kızını görmüştünüz. Bunu da anlatmıştım işte nasıl. Ondan sonra da serbest kalmıştınız. Yolumuz Budva olmuştu. Ama bundan önce de Körfez'i gezerken işte Feras'tan geçtik. Risan'dan geçmiştik. Güzel fotoğraflarımız var. Kotor'dan sonra Budva'ya gitmiştik. Ne demiştik? Kotor'da 4,5 kilometre uzunluğunda Çin setini biraz benzetiliyorduk. Zaten Çin seti gibidir ama tabii Çin seti daha uzun kilometrelerce. Ne demiştik? Kotor'un 2000 yıllık bir tarihe sahip. Evet, 22 kilometre ileride Budva'yı gezmiştik. Budva'ya bir yere kadar gittik. Yalnız gezmiştik. Zaten içeride 3 tane kilise vardı. Şairlerin kapısından girmiştiniz. 3 tane kilise. Hazreti İvan Kilisesi, Santa Maria Kilisesi, 3 Kutsal Kilisesi bulunmaktadır. Ondan sonra yolumuz Arnavutluk olmuştu. Yine Adriyatik kıyısından üzerinde devam etmiştik ve otelimize Exalc Oteli'nde kalmıştık. Ondan sonra ertesi gün yolumuz ne olmuştu? Üsküp, Tiran, Ohri olmuştur. Evet, o sabah erken çıkınca saat 8'de Tiran'a varmış olduk. 1,5 saat içinde, 2 saat içinde Tiran'da anlatmış ne demiştik? Yine hatırlatayım. Tiran'ı kuran Berkezade Süleyman Paşa'dır. Berkezade Süleyman Paşa Tiran'ı 1614 ile 1617 yıl arasında kurmuştu. İlk önce bir fırın yaptırıyor ama bir cami ve sonradan büyümeye geliyor. Yani köy haline kasıbalarına ve büyükşehir'e ve 1920 yıllarında Arnavutluğun başkenti seçilmiştir. Tiran'dan sonra Elbasan'a gittik. Elbasan'da önce durduğumuzda işte Elbasan yeni derken hadi gittik, orası da gördük. Orası da çok güzel bir yer. Orada güzel fotoğraflarınız vardır. Hatıralarınızda çok güzel şeyler katacaksınız o fotoğraflarla. Ondan sonra yolumuz ne olmuştu? Ohri, fakat maalesef çıktıktan sonra yola 1 saat sonra mola verecektik. Kısa molamız 2,5 saate tuttu yaklaşık. Ama iyi ki orada durduk. İyi ki yine Allah'a teşekkürler, çünkü daha da olabilir. Yine bir çaresi bulunur ama burada daha kolay. Tuvaletler şimdi. Evet. Biz sağ olsun hemen acentele telefonu açtım. Hemen otobüsü gönderdiler. Kaptan da akşam saat 8'e kadar gelmiş. 11'e kadar 11.30'da gelmiş oldu. Evet. Otelimize yerleşmiştik. Otelimiz Krak Park'tı. Ondan sonra akşam yemeğine gitmiştik. Hatırlarsanız Belvedere, Balkan Gecesi güzel bir geceydi. Bence size de umarım bayağı iyi gitmiştik.
Otelimize döndükten sonra ertesi gün sabah erken Milli Park'a gittik. Milli Park'ta işte Aziz Nalya'da Sarısı Altın Pusesi'ne kalmış. Orada da her güzel fotoğraflarınız bence vardır. Orası da baya güzel, yani doğa için bir cennet gibi. Ondan sonra orasını tamamladıktan sonra şehire inmiştik. Şehire eski Safranbolu evlerini görmüştük. Amfiteyatroyu görmüştük. Ondan sonra Karnaval Ermeni Lisesi'nde görmüştük. Orada da güzel fotoğraflarımız var. Orada kağıt yapımını görmüştük, hatırlarsanız. Çin usulü. 200 yıl milyardan önce başlamışlar ve Gutenberg'inde matbaacı, işte oradaki çalışanlar bize nasıl kağıt yapılıyormuş eski dönemlerde milyardan önce o gösterilerdi ve yaptı. Ondan sonra işte yolumuz dediğim gibi Karnaval Lisesi'ne. Karnaval Lisesi'nden sonra siz de rahatladınız, ben de rahatladım. Şehirlerle gittik, kayıklarla atladık. Bu da güzel oldu. Hava biraz serindi ama güzeldi. Ondan sonra işte serbest kalmıştık. İnci Boncuk Madır'ını almıştık. Ondan sonra yolumuz Manastır olmuştu. Yani Bidova'ya nereye gitmiştik? Şirok Sokak'ta başladık. Şirok Sokak'ta işte atamızın sevdiği türkülerden bir tanesi Manastır içinde var bir cami buyurdum kızları hepsi yacan, işte oradan başladık ve Şirok Sokak derler. Şirok Sokak'ın içinde işte o yapıları gördükten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu İdadi Okulu'nu görmüştük. Ne dedik? 1847 yılında yapılmıştı. Ben Mustafa Kemal Atatürk'te orada 3 yıl kalmıştık. Yani 1896-1899 yılında okumuştur. O yıllarda. Oradan çıktıktan sonra yolumuz Üsküp olmuştu. Bu akşam Goltepe'de konakladık. Ertesi gün Matka Kaynağı yapmıştık. Matka Kaynağı yaptık hatırlarsanız. Matka Kaynağı ne dedik? 30 küsur yıl önce bulunmuş. Hala araştırmalar devam ediyor. Matka Kaynağı 77 tane kelebek yaşamaktadır. 17 tanesi hangi türe ait daha araştırılıyor ve bilinmiyor. Çok çeşitli yırtıcı kuşlar yaşamaktadır. Ve Kaynağı şu anda daha hala devam ediyorlar. Araştırma devam ediyor. Tabii aramızdan gidenler vardır mağaralara. Gördüğünüz orada figürleri, insan figürleri çok çeşit. İnsan organı, kalbi, gözlüğü falan. Direktör söylemişti belki onları. Kızların figürleri, bayanların, erkeklerin o duvarlarda asık böyle. Ondan sonra yolumuz Üsküp'e gelmiştik. Üsküp turunu da yapmıştık. İşte şeyden başladık. Eski istasyondan. O eski istasyon her zaman geçimde. Teyzemin çok ağladığını söylemişti. Bayılmış tabii giderken annesinden, kız kardeşine ayrılınca, ama kocası nerede? Orada. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Ben tabii bilmiyorum ama ağlıyor, nasıl ağlıyormuşum. Annem bahsederdi, rahmetli anneannem, teyzem. Her gidince sigara içerdik böyle. Sigara içmeyi tam hep sevdiğini anlatırdı bana. Çünkü ben Kuşadası'na giderken İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da Çanakkale'den Ayvacık'ta yaşadı. Son yıllarını orada geçirdi tatil. İşte o şeyi görürsün, o demir yollarını, buradan binlerce insanı göç eden, trenler buradan götüren, yani Makedonya'dan götüren halkı, tabii ki bunların arasından çok aileler parçalanmıştır. Yani orada bir ay yapıldı. Evet, ondan sonra meydanımıza gelmiştik. Büyük İskender Meydanı'nı görmüştük. Fatih Sultan Mehmet tarafından tamamlanan köprüyü görmüştük 1452'de. Ne dedik? 204
4 metre uzunluğundadır, 6 metre genişliğinde ve 13 gözü vardır. Yine Balkanların en güzel eserlerinden bir tanesidir. Yolumuz çarşıya girmiştik ve tabii ki sabırsızlık vardı. İzgeyi de almaya İzgeyi de gittiler, telefonlar almaya gittiler, kuru et almaya istediler. Bu da oldu. Ondan sonra akşam yemeğimizi de yemiştik. Ertesi gün işte yolumuz Üsküp, Belgrad olmuştu. Ve dün işte arkadaşım Saşa'yla Belgrad turunu yaptık. Ve şimdi ise havalimanına doğru gidiyoruz.